Herkese merhaba, Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün ben sizlere şahane bir anne pişi tarifi paylaştım. Yıllardan beri yapıyorum. Tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Kesinlikle yağ çekmeyecek ve çok az yağ kullanacağız ve yumuşacık olacak. Her zaman olduğu gibi tarifimi güvenle deneyebilirsiniz. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Bir kaseye 2,5 bardak sıcak su, bir tatlı kaşığı toz şeker ve bir paket kuru maya ilave ettikten sonra güzelce karıştırıyorum. Toplamda 5 su bardağı artı 2 yemek kaşığı dolusu un kullandım. Unu yavaş yavaş vererek öncelikle karma işlemi yapıyorum. Hacimli ve yumuşacık bir pişi olması için sıcak su kullandım. Bu önemli bir püf noktasıdır. Suyun sıcaklığına da gelecek olursak parmağınızı yakacak derecede olması yeterlidir. Beş su bardağı artı 2 yemek kaşığı un ilavesi yaptıktan sonra görmüş olduğunuz gibi karıştırdım. Şu anda karma işlemi tamamlanmıştır ve bir tatlı kaşığı tuz ilavesi yaptım. Bileği zayıf arkadaşlar için şimdi ben sizlere bir teknik göstermek istiyorum. Bu şekilde un ve suyu kardıktan sonra üstünü kapatıp sadece bir 5 dakika beklettikten sonra yoğurursanız yoğurma işlemi daha kolay olacaktır. Eğer yoğurmakta zorlanan arkadaşlarımız varsa bu tekniği güvenle uygulayabilir. Hamuru yoğurmaya başlıyorum. Yaklaşık olarak 5 dakika boyunca güzelce yoğuracağım. Hamurun kıvamını görüyorsunuz. Ele yapışan bir kıvam olması gerekiyor. Yani bazlama hamuru gibi olması gerekiyor. Böylelikle pişi daha da lezzetli olacaktır. Yaklaşık olarak 5 dakika boyunca hamuru yoğurdum. Görmüş olduğunuz gibi sakız gibi bir hamur oldu ve elinden artık kolaylıkla ayrılıyor. Gerçekten de bu şekilde yapılırsa daha da lezzetli oluyor pişiler. Hamuru yoğurdum. Şimdi hemen üstünü kapatıyorum. Yaklaşık olarak 45 dakika boyunca dinlendireceğim. Üstünü de örterseniz daha iyi olacaktır. Ve aradan 45 dakika geçti. Görmüş olduğunuz gibi hamur çok güzel bir şekilde mayalandı. Şimdi hemen bu şekilde karıştırıp yaklaşık olarak bir 30 saniye boyunca da güzelce yoğuracağım ki maya kokusu tamamen dağılsın diye. Evet, görmüş olduğunuz gibi hamur çok güzel oldu. Bu arada eğer akşamdan bu şekilde hazırlayıp üstünü örtüp aynen bu şekilde gazını aldıktan sonra buzdolabına koyarsanız sabahleyin de pişirebilirsiniz gönül rahatlığıyla. Hamuru yaklaşık olarak 30 saniye boyunca güzelce yoğurdum. Şimdi tezgahı unladım. Çünkü ele yapışan bir hamur. Elimizi unlayalım gerekirse ve şimdi hemen hızlı bir şekilde bu hamuru güzelce toparlayacağım. Kahvaltı tabağı büyüklüğünde bu bezeleri açacağım. Bunun için toplamda 6 tane bezeye ayırmış oldum. Ele yapışan bir hamur olduğu için bu şekilde yemek kaşığından yardım alabilirsiniz. Undan yardım alabilirsiniz. Merak etmeyin, zaten bir 15-20 dakika daha dinlendireceğimiz için bu kullanmış olduğumuz unları bu hamur yiyecektir. Tamamen yok olacaktır.
Hazırlamış olduğum bezelerin şimdi üstünü örtüp yaklaşık olarak 15 veya 20 dakika boyunca güzelce dinlendireceğim. Ardından hemen kızartmaya başlayacağım. Aradan 20 dakika geçti. Şimdi hemen pişleri kızartmaya başlayacağım. Tavaya 1 su bardağından biraz daha az sıvı yağ aldım ve tamamen şimdi kızmasını bekliyorum. Pişileri kahvaltı tabağı büyüklüğünde açmaya başlıyorum. Burada ne kadar az un kullanırsak o kadar pişler lezzetli olacaktır ama tabii ki de gerektiğinde de un kullanabilirsiniz. Parmaklarımla hafifçe bastırarak görmüş olduğunuz gibi pişiyi bu şekilde büyütüyorum. Çok fazla derinden bastırmanıza gerek yok. Narin bir şekilde bastırmanız yeterli olacaktır. Yağın çok güzel bir şekilde ısınması önemlidir. Yağ ısındıktan sonra şimdi seri bir şekilde pişileri hemen kızartmaya başlıyorum. Bu tarifim ortalama 4 kişiliktir. Bir taraftan kızartıyorum seri bir şekilde. Diğer taraftan da açma işlemine devam ediyorum. Böyle bir hamur kartı varsa çok kolay işinize yarayacaktır. Hemen hamuru bu şekilde elinizi değdirmeden, alt kısmı birazcık daha yapışkan oluyordu çünkü. Elinizi değdirmeden çok kolay bir şekilde tavaya alabilirsiniz. Pişiler nar gibi kızardıktan sonra hemen altına bir peçete koymuş olduğum tabağı alıyorum. Ondan sonra servis tabağına alacağım. Birazcık peçetenin üstünde bekleyecek. Tamamen yağını peçete alacak. Ardından da servis tabağına alıp afiyetle yiyebilirsiniz. Pişilerin tamamını kızarttım. Hatta tavada görmüş olduğunuz gibi bir miktar daha yağ var. Çok az yağ kullanarak muhteşem yumuşacık mis gibi bir pişi yapmış olduk. Gerçekten de çok güzel oluyor. Tarifimi her zaman olduğu gibi güvenle deneyebilirsiniz. Sıcak su kullandığımız için görmüş olduğunuz gibi pişiler yumuşacık oldu ve gerçekten de çok lezzetli. Güvenli tarifimi deneyebilirsiniz. Asla pişman olmayacaksınız. Yine her zaman olduğu gibi malzemelerin bütün detaylarını açıklama kısmına tek tek yazacağım.
Ve böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım bu videoyu da beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle.